Fransız devriminin fırtınalı günlerinde tarih sahnesinde dikkat çeken birçok figür oldu. Ancak belki de hiçbiri Marie Antoinette kadar öne çıkmadı. Fransız kraliçesi devrim ateşinin tam ortasındaydı. Halkın öfkesinin odak noktası haline geldi. Onu çevreleyen hikayeler sadece Fransız monarşisinin çöküşünü değil, aynı zamanda propagandanın da gücünü gözler önüne serdi. Peki halk arasında kulaktan kulağa yayılan ve Marie Antoinette'i acımasız bir kraliçe olarak gösteren "ekmek yoksa pasta yesinler" sözü gerçekte nereden geldi? Kraliçe gerçekten böyle bir şey mi söyledi? Yoksa bu bir devrim efsanesi mi? İşte bu büyüleyici hikayenin perde arkası. Marie Antoinette 2 Kasım 1755 tarihinde Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda Kutsal Roma İmparatoru 1. Frans'ın 15. çocuğu olarak dünyaya geldi. Vaftisi esnasında Meryem onuruna Maria ismi verildi. Saray yetkilisi bebeği ufak ama tam anlamıyla sağlıklı bir arşidüşes diye tarif etti. Sarayda kendisine Madame Antoinette deniliyordu. 1748'de Avusturya ile Fransa arasında imzalanan Aix-la-Chapelle Antlaşması ile iki ülke arasındaki 1,5 asırdır devam eden çekişme son buldu. Bunun sonucu olarak 1756'dan 1763 yılına kadar devam eden 7 yıl savaşlarında Fransa ve Avusturya müttefik oldular. İttifakın sürekliliğini sağlamak amacıyla henüz 14 yaşında olan Marie Antonia, geleceğin 16. Louis'i Auguste ile nişanlandı. Genç kızın Fransız dili, gelenekleri ve saray adabına dair yeterli bilgisi olmadığını fark eden annesi, geleceğin Fransa kraliçesini hemen hızlandırılmış bir eğitime aldı. 7 Mayıs'ta sadakat sembolü olarak tüm Avusturyalı uşaklarını, kıyafetlerini ve hatta arkadaşlarını geride bırakarak Fransa'ya doğru yola çıktı. Marie Antoinette hem fiziksel güzelliği hem de zarafetiyle dönemin dikkat çeken figürlerinden biriydi. Ressamların ve yazarların eserlerinde sıklıkla yer verdiği Antoinette sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda karizmasıyla da çevresindekileri etkilerdi. Oval yüzü, porselen gibi pürüzsüz teni, parlak mavi gözleri ve sarımsı açık kahverengi saçlarıyla güzelliği Avrupa'daki birçok kraliyet portresine ilham verdi. Aynı zamanda kendine has bir tarz yaratan Marie Antoinette, giydiği kıyafetlerle, takılarıyla ve saç modelleriyle moda dünyasında devrim yaptı. Onun etkisi o kadar büyüktü ki Fransa'da kadınlar arasında Antoinette tarzı bir çılgınlık haline geldi. Ancak Fransa'daki yaşamı baştan sona zorlayıcı oldu. Fransız halkı ona hiçbir zaman sıcak yaklaşmadı. Bir yandan Avusturya'dan gelmesi nedeniyle düşman bir devletin temsilcisi olarak görülüyor, diğer yandan Versailles Sarayı'ndaki lüks yaşamı nedeniyle eleştiriliyordu. Marie Antoinette'in yaşam tarzı gerçekten de ihtişamlıydı. İhtişamlı balolar, pahalı kıyafetler, elmaslarla süslü takılar ve hatta Versailles'daki kraliçenin köyü adını verdiği köyüyle dikkat çekiyordu. Bu köy onun kırsal yaşamı romantize etme arzusunun sonucunda inşa edilmişti. Ancak halk Marie Antoinette'in bu oyuncak köyünü bile bir alay konusu haline getirdi. Bu durum onun halkın gerçek sorunlarından ne kadar uzak olduğunu simgeleyen bir hikayeye dönüştü. Fransa bu sırada büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. Yıllar süren kötü yönetim, savaşlar ve kötü hasatlar halkı açlık ve sefaletin içine sürüklemişti. Kraliyet ailesine duyulan nefret ise bu krizle birlikte doruğa ulaştı. Marie Antoinette bu öfkenin başlıca hedeflerinden biri oldu. Marie Antoinette'in ismiyle özdeşleşmiş olan "ekmek yoksa pasta yesinler" sözü Fransız devriminin en bilinen hikayelerinden biridir. 16. Louis'in taç giyme töreni Paris'teki ekmek kıtlığının doruğuna ulaştığı esnada Reims'te gerçekleşti. Bu dönemde söylenmiş olan "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözü ya Marie Antoinette'yi kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla Marie Antoinette'ye mal edilmişti.
Ancak bu ifadeyi gerçekten Marie Antoinette'in söylediğine dair hiçbir kanıt yoktur. Aksine tarihçilerin çoğu bu sözün tamamen bir efsane olduğunu düşünmektedir. İşte bu iddiayı sorgulayan önemli bazı gerçekler. Bu söz Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı kitabında yer almıştır. Ancak Rousseau'nun bu kitabı 1767 yılında yazılmıştı. Bu tarihte Marie Antoinette henüz çocuktu ve Avusturya'da yaşıyordu. Rousseau bu ifadeyi kimden duyduğunu belirtmemişti. Ancak burada bahsedilen kişinin Marie Antoinette olmadığı açıktır. Bazı tarihçiler bu sözün Marie Antoinette'den yaklaşık 100 yıl önce yaşamış olan İspanyol asıllı Fransız kraliçesi Marie Therese tarafından söylendiğini öne sürmektedir. Ancak bu da bir iddiadan öteye geçmemektedir. Sözü kimin söylediği kesin olarak bilinmemekle birlikte Marie Antoinette'in bu ifadeyi kullandığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Fransız devrimi sırasında halkın monarşiye duyduğu öfkeyi körüklemek için Marie Antoinette hakkında birçok asılsız hikaye uyduruldu. Bu hikayeler onun duygusuz ve savurgan bir lider olduğu imajını pekiştirmek için kullanıldı. Ekmek yoksa pasta yesinler sözü de muhtemelen bu propagandanın bir parçasıydı. Gerçekte Marie Antoinette özellikle devrimin ilerleyen yıllarında halkın sorunlarına dair daha duyarlı olmaya çalışmış, ancak bu çalışmaları halkın gözünde bir değişiklik yaratmamıştı. Bu söz her ne kadar Marie Antoinette'e ait olmasa da devrim döneminde halkın kraliyet ailesine duyduğu tepkinin ve sınıfsal eşitsizliğin sembolü haline gelmişti. Halkın büyük bir kısmı açlık çekerken Versailles Sarayı'ndaki bolluk ve ihtişam halkın gözünde dayanılmaz bir çelişki yaratıyordu. Devrimci liderler de bu çelişkiyi ustaca kullanarak halkı harekete geçirmişti. Marie Antoinette tarih boyunca zalim ve duyarsız bir kraliçe olarak tanımlandı. Ancak bazı tarihçiler bu imajın oldukça abartıldığını savunmaktadır. Örneğin devrim öncesinde kraliçe halkın açlık sorunlarını hafifletmek için bazı yardım girişimlerinde bulunmuştu. Bu çabaları onun tamamen duyarsız biri olmadığını gösterse de halkın gözündeki algıyı değiştirecek kadar güçlü değildi. 14 Temmuz 1789'da Paris'te kalabalık bir grup kraliyet otoritesinin sembolü haline gelmiş olan Bastille hapishanesine yürüdü ve kontrolünü eline geçirdi. Hapishane müdürü ve aşırı sağ görüşlü iki politikacı linç edildi. Haberler gece yarısına kadar Versailles Sarayı'na ulaşamadı. Olayları duyduğunda bu bir isyan mı diye soran Kral 16. Louis'e Duke Rochefoucauld şu cevabı verdi: "Hayır efendim, bu bir devrim." Sarayda panik baş gösterdi ve saray halkının büyük bir kısmı canını kurtarmak için kaçtı. Marie Antoinette de saraydan uzaklaşmak istiyordu. Bunca sorun varken Paris'e bu kadar yakın kalmak akıllıca gelmiyordu. Eşyalarını bile toparlamıştı. Ancak kral taşınmayacaklarını söyledi. Kraliçe eşine karşı gelemedi ve onu tek başına bırakmaya da gönlü razı olmadı. 16. Louis sonradan henüz fırsat varken Versailles'ı terk etmeyerek ne büyük bir hata yaptığının farkına varacaktı. Sarayda kalma kararı sonraki yıllarda tüm ailesini acıların ve travmaların kucağına atacaktı. Saray mensuplarının şehrin tüm tahılını depolarda sakladığı söylentileri yayılmıştı. Kalabalık bir grubun Versailles Sarayı'na yürümekte olduğu haberi saraya aylar sonra ulaştı. 5 Kasım'da kara haberi duyan Marie Antoinette sarayı terk etme isteğini yineledi. Ancak kral kabul etmedi. Sarayın en az sevilen şahsı olduğunu bilen Marie Antoinette o geceyi eşinden ayrı geçirme kararı aldı. Sabahın erken saatlerinde kalabalık grup saraya girdi, kraliçenin muhafızlarını katlettiler. Kraliçe ve yardımcıları canlarını kıl payı kurtararak kaçtılar. Soluğu sarayın merkezinde kralın yatak odasında aldılar. Bu arada kalabalık sarayın avlusunda toplandı ve kraliçenin balkona çıkmasını istediler. Marie Antoinette sabahlığıyla ve yanında 2 çocuğu ile balkona çıktı. Kalabalık çocukları içeri göndermesini istedi. Kraliçe yaklaşık 10 dakika boyunca üzerine silahlar doğrulmuş bir halde balkonda tek başına bekledi. Daha sonra başıyla kalabalığı selamlayıp içeri girdi. Kalabalığın bir kısmı cesaretine hayran kalıp "Kraliçemiz çok yaşa" diye slogan attı.
1789'da Fransız devrimi başladığında halkın gözünde Marie Antoinette yalnızca bir kraliçe değil, yozlaşmış monarşinin simgesi haline gelmişti. 1793 yılında Kral 16. Louis'in idam edilmesinin ardından Marie Antoinette de devrim mahkemelerinde yargılandı ve suçlu bulunarak giyotine gönderildi. Ölümü devrimin en dramatik anlarından biri olarak tarihe geçti. Marie Antoinette'in idamından sonra bile onun hakkında anlatılan hikayeler yayılmaya devam etti. Ekmek yoksa pasta yesinler sözü bu hikayelerden sadece biri olarak onun tarihsel imajına damgasını vurdu. Marie Antoinette'in hayatı ve devrim sırasında yaşadıkları yalnızca bir bireyin hikayesi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu yansıtan bir trajedidir. Ekmek yoksa pasta yesinler efsanesi, onun halktan kopuk yaşamını ve monarşi ile halk arasındaki derin uçurumu simgeleyen bir semboldür. Ancak bu sözün gerçekte ona ait olmadığını bilmek, tarihi daha doğru bir şekilde anlamamızı sağlar. Bu hikaye Fransız devriminin yalnızca bir siyasi hareket değil, aynı zamanda bir propaganda savaşı olduğunu gösteriyor. Marie Antoinette bu savaşın en büyük kurbanlarından biri olarak tarihe geçti. Onun trajik hikayesi hem halkın öfkesinin hem de devrimci fikirlerin nasıl yaygınlaştığını anlamak için önemli bir ders niteliğindedir. Marie Antoinette'in hikayesi yalnızca bir kraliçenin düşüşünü değil, aynı zamanda bir dönemin dönüşümünü anlatır. O ihtişam ve lüks içinde yaşadığı düşünülen ancak bir yandan da yanlış anlamalar, düşmanlıklarla sarılmış bir figürdü. Güzelliği ve zarafetiyle Avrupa'nın hayranlıkla izlediği bu kadın, devrimin gazabıyla tarih sahnesinden trajik bir şekilde silindi. Marie Antoinette'in hikayesi geçmişten günümüze taşıdığı güçlü mesajlarla hala ders niteliğinde. Bu hikaye liderlerin halktan kopuk yaşamlarının, toplumsal çatışmaların fitilini nasıl ateşleyebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda propagandanın ne kadar güçlü bir araç olduğunu ve bir insanın algısını nasıl tamamen değiştirebileceğini de gözler önüne seriyor. Sonuç olarak ekmek yoksa pasta yesinler gibi bir sözün ne kadar yanlış bir şekilde Marie Antoinette'e mal edilebildiğini, bu yanlışın onun tüm yaşamını nasıl etkilediğini görüyoruz. Bu efsane yalnızca tarihe bir not değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Gerçeklerin üzeri örtüldüğünde yanlış hikayelerle yaşamaya mahkum oluruz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.